İnsülin rezistansı bahsi geçti, biraz anlatmaya çalıştık ya. Bir de şunu söyleyeyim, yani ne oluyor bu rezistans olunca, sende var, bende var, onda var diye. Yani insüline duyarsız olan hücrenin yaşadığı sorun nedir yani? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Toparlamak istediğim bir önceki videoyu izlediyseniz eğer, izlemediyseniz önce onu izleyin, zaten birbirlerini takip ediyor bu videolar. Hücrenin zarlarının eskimesi, bayatlaması, oksitlenmesi, serbest radikal hasarına uğraması, dolayısıyla da insüline cevap vermemesi. İnsülinin görevi olan enerjiyi, temelde glikoz, hücrenin içine al bundan ATP yap diye sokamaması. Cümlenin içinde zaten sorunun cevabı var. Eğer enerjiyi hücrenin içine hareket ve ısı enerjisi, ATP, bizim enerji para birimimiz olan kimyasal yakıta çeviremeyecekse ne olacak o? Yani insülin eğer hücre içerisine enerjiyi koyamıyorsa idrarla atamıyoruz ki. Gerçi belli bir düzeyin üstünde biliyorsunuz diyabetlilerde idrarla şeker atılıyor. Yani o kadarı olunca artık vücut ne yapacağını şaşırıp oradan gönderebiliyor. Ama oraya gelene kadar, yani ağır diyabet olana kadar, böbrek bozulmadan önce bununla baş etmenin bir yöntemini bulması lazım. O zaman demek ki birinci zararı zaten hani bildiğiniz üzere herkes hemen oradan anlıyor değil mi? Biraz karnını tuttuğunda işte mide çevresi, bel ve üstü, bu bölgede birazcık kilo varsa zaten kapıdan girerken bir doktor içinden bunun rezistansı tamamdır diyebilir. Çünkü zaten oralara kilo almak bir hormonal problem anlamındadır. Eğer orantılı alıyorsan veya kadın olarak kalçalarına, bacaklarına zaten kiloyu, yani yağı depolama, kıtlık döneminde depolama yerlerin olan buralarına alıyorsan o zaman problem yok. Ama bele ve yukarıya alıyorsan o zaman problem var. Demek ki insülin eğer burada şuradaki anahtar bozuk olduğu için, paslı olduğu için işini yapamazsa, sayısı böyle artarsa, şekerin de sayısı böyle artıyor kanda değil mi? Ne yapacak bunları? Şeye götürecek. Yani ince belinizin etrafına götürecek, iç organlarınızın etrafına götürmüş olacak ki yapacaksınız. Kilo alacağız her birimiz. Birinci hareket böyle. Şimdi öyle olduğunda ne oluyor? Şimdi karnın etrafında dediğinde dışarıdan tuttuğunu sadece göbeğin değil ki, iç organların etrafı da yağlanmış oluyor. İç organ yağlanması dediğim, bu bölgedeki yağlanma zaten bir başlı başına hastalık sebebi. Yani aslında belimizdeki, karnımızdaki yağlar mikro düzeyde, dişimizdeki apse gibi, bacağımızdaki kırık gibi sürekli bir iyileşme, bozulma işlemi yapan inflamatuar bir kötülük kaynağı. Yani sadece burası şekil sorunu değil. Birinci yaptığı şey demek ki ortada olan enerjiyi bir yerlere göndermek zorunda olduğu için en kolayı kilo olarak bel ve etrafına göndermek. Bu birinci hareket. Şimdi kandan bir miktarını böyle ayırdı. Mesela hemoglobin A1C'ye bakılıyor değil mi testlerde? HbA1c diye yazılıyor. O da mesela şeker çok iyi olsak ya da işte karbonhidrat ya da başka sebeplerden insülin rezistansımız varsa onun yükseldiğini görüyoruz. Diyabette takip ediyorlar. Mesela altın üstü değilse iyidir filan. Aslında ne kadar düşük o kadar iyi demek zorundayım. Çünkü hemoglobin A1C denen şey kanda dolaşan şekeri hücreye gönderemedik. Enerji yapamadık. İhtiyacımızdan fazla aldık. Kötü besinleri seçtik. Ki onlar vücudun istemedikleri olduğu için daha çok depolanmaya müsaitler. Ne yapıyor bu kandaki istenmeyen durum, şeker yani? Gidiyor hemoglobin, eritrosit, kırmızı kan hücresi. Kan verdiğimizde gördüğümüz şey, kolumuz kesildiğimizde o gördüğümüz kırmızılığın sebebi küçük yuvarlak al yuvarlar dediğimiz hücreler. Onların üzerine yapışarak hemoglobin, yani onun içerisindeki bir maddeyi, hani o zarlar oksitleniyordu ya, hücre zarları, bu sefer bunlar oksitleniyor. Yani hemoglobin A1C'de eritrositlerin oksitlenmesi gibi düşünelim şekerle. Ne yapacak? Ortada akmasın diye eritrositin içinde bir yere koymuş gibi düşünelim onu, yani kanın şeyini azaltmak için. Hemoglobin A1C yükseliyor. Yani insülin rezistansının bir başka etkisi olarak anlatıyorum. İlk başta biraz kilo, bel çevresi, sonra takip edilen 3 aylık kan değerlerinde hemoglobin A1C'nin yükselmesi, açlık insülinin yüksek olması. Mesela sabah açsın, senden kan almak istenmiş, geceden sonra yememen gerekiyor. Gitmişsin. Aç olduğun halde kaç değerinde insülinin var senin diye bakıldığında bir rakam çıkıyor. Şimdi elinize bir kağıt aldığınızda çoğu laboratuvarda böyle diyor ki açlık insülini mesela işte
5 ile 25 arasında olabilir. Yani aralık vermiş. 5 mi iyi, 24 mi? Yani 6 ile 24 arasında hep ben memnun muyum? Böyle bir şey olabilir mi? Biyokimyacı olarak hani bir feedback olarak söylüyorum. Bunlar değişecek zaten. Biz kendi aramızda da bir konsensus olarak bu değerleri daha normalize etmeye çalışıyoruz ve bu giderek yayılıyor zaten. Şimdi insülinin o kadar yüksek olması marifet değil. Yani 25'i geçmedi, 24 oldu yaşasın değil. Ne kadar düşük o kadar iyi. İnsülin rezistansında açlık insülini yüksek olabiliyor. Fakat bazen de açlık insülini daha yüksek olmuyor. Çünkü o da bir bozulma zamanı. Daha önceki dönemlerde mesela insülin rezistansı ile hipoglisemi arasındaki daha erken dönemlerde, bu erken dönem demek oluyor, açlık normal oluyor, şeker de normal oluyor. Hatta bazen hemoglobin A1C bile normal oluyor. Fakat bu sefer de tokluk insülini yüksek oluyor. Yani aslında normalde A miktarındaki yiyeceğe verilecek insülin reaksiyonu normalden fazla oluyor. Yani yemekten sonraki kısım fazla oluyor. Yine bu hikaye hücre, enerji, zarlar sistemiyle ilgili. Dolayısıyla sıralayalım. İnsülin rezistansı olduğunda açlık insülinimiz yüksek olabilir. Hemoglobin A1C'miz yüksek olabilir. Yükseklerin kastı aralıklar değildir. Hemoglobin A1C'yi de bir sürü laboratuvar, bazıları 5,5'un üstü olmasın der, bazısı 6'nın üstü olmasın der. Yani onun altı normal olarak algılar ama ne kadar düşük o kadar iyi gibi söylemem lazım. Normal değerle ideal değer farklı. Benim kendi yaşımın, kendi akranlarımın, kendi cinsiyetimdekilerin normali zaten olası bir şey yani. Hani çoğunluk buralarda dolanıyor gibi bir şey. Ama aslında benim kendimin daha genç yaşlarda değil mi? 20'li 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda ya da işte 70 yaşındaki birinin 40'lı 50'li yaşlardaki değerleri kendine göre daha iyidir. O yüzden geriye gelmesi lazım. Hemoglobin A1C'nin yükselmesi, açlık insülini yükselmesi, tokluk yani ikinci saat insülini yükselmesi sonuçları laboratuvar testi olarak daha bir sürü şey var. Ürik asitin yükselmesi bile konuyla alakalı. Ne yapar? Kilo almamızın sorumlusu. Şimdi eğer ben yemekten sonra insülinime iş yaptırıp da hücreme gönderemiyorum ya, hemoglobin A1C'me gitti, işte insülinim çoğaldı falan filan, biraz karnımda kilo aldım, şu bu. Ama burada bir de hücre var yemek isteyen, bir enerji isteyen. Yani biz nasıl iş yapacağız, yürüyeceğiz, tamir olacağız, eski hücreyi düzelteceğiz. Hücrenin içi hala yiyecek, yani yiyecek dediğim enerji ham maddesi istiyor. O zaman vücut seni tekrar yemek arzusuna yöneltecek çünkü içerisi beslenmemiş. Hücren doymamış değil mi? Ayrıca kandaki insülin zaten mesela normalde bir insülinle bir şeker adam olurken hücre zarları sertleşince bir şeker için 2 insülin gerekecek. İçeri sokamadı. Daha da sertleşti. Bir şeker için 3 insülin gerekecek. Yani insülin gücü artıyor ama sorunu insülin değil. Ortada aynı şeker varken içeriye giriş bozulduğu için bu oluyor. O zaman yükselen insülin ne yapacak? Sen yemek yemişsin, her şey bitmiş. O normal şekerini normalin de altına çekecek. İşte onları daha çok kilo yapmaya çalışacak, daha çok hemoglobin A1C yapmaya çalışacak. Neyse yani normalde o kanda açlık değerinin de altına düşürecek seni. Ve sen yemekten sonra durumun şiddetine bağlı olarak işte uykun gelmesi olabilir ki o da bir enerjiyi azalt refleksi anlamında. Baygınlık hissi olabilir, tatlı krizi olabilir. Bunların hepsi zaten hücren aç ama miden dolu demenin bir yöntemi. Evet, demek ki uykumuz geliyorsa, yemekten sonra tatlı istiyorsak, belimizde bir kalınlık varsa, işte hemoglobin A1C'miz 5,5'lar ve üstüyse ne kadar düşük o kadar iyi. İnsülinimiz 5'in üstüyse ama 24'e kadar serbest değil, ne kadar 5'e yakın o kadar iyi. İnsülin rezistansının bedellerini ödüyoruz demektir. Bu resimde hemen buna işte ürik asit yüksekliği de eşlik edebiliyor. Erkeklerde çok oluyor. Onu ayrıca anlatırım. Ama bu hikaye hızlı yaşlanmayı çok düğmesine basan bir şey. Çünkü dediğim gibi konu insülin ve şekerden bağımsız olarak enerji modelinde tekleme var ise o enerjinin kullanacağı tamirat ve her şey yapılmakla ilgili de yakıt olmadığında her türlü yaşlılık hissiyatı ve dış görünüşü ve içerideki durumlar hızla ilerliyor demektir. Biliyorsunuz insülin rezistansı eşittir hemen karaciğer yağlanması. Karnın etrafında o yağı görünce kapıdan girdiğinizde doktora o der size yani senin karaciğerinde yağlı olabilir. Nedir o? Yani o yağ nereden geliyor? Bu kötü beslenmeyi yine hücrenin içine sokup da enerji yapamadığı için vücut ne yapsın? Bunu bir yerlere depolasın. Buraya da depolasın. Karaciğerin etrafına da depolasın. O demek yani. Ama bunların hepsi geri dönebilir.
Zaten vücudun içerisinde hücreler çok hızlı sirküle olduğu için karaciğerde kendini yeniliyor, işte cilt kendini yeniliyor, bir sürü hücre kendini yeniliyor. Demek ki aslında bir miktar disipline geçtiğimiz anda bu dramatize ederek, egzajere ederek anlattım, aslında yeterince de abartamadım. Bence daha da abartılması lazım. Her şeyin başlangıcı olan, konu insülinmiş gözükse bile kötü yakıt zarlar olan konuyu düzeltirsek, yani hücreye yeni zarlar getirirsek zaten o direnç, rezistans ve bütün şey düzelir. Şuradan bir aklınızda şey olsun. Mesela çocuk ufacık, diyelim ki yani normal 6 yaşında bir çocuğa bir baklava verdin, şekeri normal. 2 baklava verdin, şekeri normal. 3 baklava verdin, şekeri normal. Yani verme tabii ama, ya da Haribo neyse kötü. Ona rağmen çocukta bir şey olmuyor. Hop onun 25 yaşı ve sonra 45 yaşı diyorsun. Oralarda hemen başlıyor. Hipoglisemiyle başlıyor, sonra diyabetik olabiliyor, prediabetik. Ne oluyor orada? Demek ki gençken daha dayanıklı, giderek daha kötü. Gençlik hikayesinde hücresinin de genç olması var, zarların da genç olması var. O genç zarlar kötüyle baş etmekte daha yetenekliler de çocukta hemen hastalıklar çıkmıyor ve yaşlılıkla beraber oluyor. Ama tabii ki her kötü yemenin çocuk için bile ileride en azından bir bedeli var. Dolayısıyla şimdi bir sonraki videoda biz nasıl olup da bu zarcıkları adam edersek, arada kötü yesek de bu bahsettiğimiz hikayelere yakalanmayız.